YouTube kanalımıza hoş geldiniz diyerek, önceki yayınlamış olduğumuz videomuzun devamı niteliğindeki ikinci bölümünü adeta bir hikaye tadında anlatmaya başlıyoruz. İyi seyirler. Sahada gömü ararken gördüğümüz yılan işaretlerinin sırrı, anlamları ve çözümleri. Amasyalı eski usta Korkut dedenin bulduğu yılan işareti. Ben şu anda 77 yaşındayım artık. Ömrümün yarım asrını hazine aramakla geçirdim desem yeridir. Size anlatacağım hayat hikayem, bu işin en gizemli konularından biri olan yılan işaretleri hakkında olacak. Ben Korkut Dede, size yılların bana zorla ve acı bir şekilde öğrettiği bilgileri ve öğrendiğim gerçekleri aktaracağım. 1976 yılının kışında Karadeniz'in sisli dağlarında yeni bir keşif bizi bekliyordu. Rize'nin eski bir Rum yerleşiminde hazine aramaktan çok yılan işaretlerinin farklı bir yönünü keşfedecektik. Ekibimize bu sefer yaşlı bir Rum olan Yorgo Efendi de katılmıştı. Yorgo Efendi, bölgenin eski kiliselerinde bekçilik yapan 90 yaşlarında bir bilgeydi. Bize anlattığına göre, yılan işaretleri sadece hazine yerlerini göstermek için değil, aynı zamanda kutsal emanetlerin ve değerli dini eserlerin yerlerini işaretlemek için de kullanılırmış. "Bakın," dedi Yorgo Efendi, eski bir şapelin duvarını göstererek. "Bu yılan işareti diğerlerinden farklı. Görüyor musunuz başının üstündeki haç işaretini? Bu burada saklanan şeyin kutsal bir emanet olduğunu gösterir. Bizim papazlar, değerli dini kitapları ve kutsal eşyaları saklarken bu işareti de çokça kullanırlardı." Zeynep Hanım "Peki," diye sordu. "Neden özellikle yılan sembolü kullanılmış? Başka bir sembol olamaz mıydı?" Yorgo Efendi gülümsedi. "Yılan bizim için bilgeliği temsil eder. İncil'de bile yılanın bilgeliğinden bahsedilir. Ayrıca yılan kendini yenileyebilen bir canlıdır. Her yıl deri değiştirir. Bu yüzden ölümsüzlüğün ve yenilenmenin de sembolüdür." Timur, "Bu yılanın kıvrımları diğerlerinden farklı," dedi. "Normalde gördüğümüz yılan işaretleri daha basit kıvrımlara sahip. Bu adeta bir sanat eseri gibi işlenmiş." Yorgo Efendi başını salladı. "Evet, haklısın evlat. Kutsal emanetleri gösteren yılan işaretleri her zaman daha özenli yapılır. Kıvrımların sayısı ve şekli de önemlidir. Bu yılanın 7 kıvrımı var. 7, bizim için kutsal bir sayıdır." "Bir şey daha var," dedi Yorgo Efendi. "Bu işaretleri yapan ustalar, genellikle şifreli mesajlar da bırakırlardı. Mesela, şu yılanın kuyruğundaki 3 nokta, 3 gün sonra güneş doğarken aramak gerektiğini gösterir. Tabii eğer yılanın başı doğuya bakıyorsa. Ya da şu yılanın dilindeki çizgi, dolunayı beklemek gerektiğini anlatır. Tabii ki bunun da başı batıya bakıyorsa." Zeynep Hanım hayretle dinliyordu. "Bu bilgiler akademik kaynaklarda yok," dedi. "Bunlar sadece nesilden nesile aktarılan sözlü bilgiler mi?" "Evet," dedi Yorgo Efendi. "Bu bilgiler kitaplarda yazmaz. Babadan oğula, ustadan çırağa aktarılır. Ben de zamanında dedemden öğrendim. O da kendi dedesinden öğrenmiş. Böyle gelmiş, böyle gider." 1977 yılının yazında Antakya'nın eski yerleşim yerlerinde yeni bir araştırmaya başlamıştık. Bu sefer ekibimize beklenmedik bir üye daha katılmıştı. İstanbul'dan gelen bir hat sanatı uzmanı olan Selim Bey. Onun katılımı yılan işaretlerini bambaşka bir açıdan görmemizi sağlayacaktı. Antakya'nın eski mahallelerinden birinde terk edilmiş bir konağın bodrumunda ilginç yılan işaretleri bulduk. Selim Bey işaretleri görür görmez heyecanlandı. "Bu yılan işaretleri hat sanatının izlerini taşıyor," dedi. "Bakın, kıvrımların yapılış şekli, çizgilerin kalınlığı, bunlar tesadüf değil." Zeynep Hanım merakla sordu. "Hat sanatıyla yılan işaretleri arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki?" Selim Bey gülümsedi. "Osmanlı döneminde
Özellikle 17. yüzyıldan sonra gömü işaretlerini yapan ustalar genellikle hat sanatını da bilirlerdi. İşaretleri yaparken hat sanatının inceliklerini kullanırlardı. Konağın bodrumundaki yılan işaretleri gerçekten de farklıydı. Kıvrımlar son derece zarif, çizgiler ise hat sanatındaki gibi ince kalın dengesi gözetilerek yapılmıştı. Selim Bey, her bir çizginin anlamını tek tek açıkladı. "Şu kalın kıvrım görüyor musunuz?" dedi. "Bu elif harfinin kıvrımına benziyor. Hat sanatında elif, doğruluğu ve dürüstlüğü temsil eder. Bu işareti yapan usta, hazinenin doğru yoldan kazanılmış bir servet olduğunu anlatmak istemiş olabilir." Timur artık bu işin inceliklerini kavramış bir usta adayıydı. "Peki," diye sordu, "şu yılanın kuyruğundaki nokta benzeri işaretler ne anlama geliyor?" Selim Bey heyecanla açıkladı. "İşte asıl mesele burada. Hat sanatında noktalar çok önemlidir. Bu noktalama sistemi gömü yerinin tam koordinatlarını gösteriyor olabilir. O gün öğrendiğimiz en önemli şey, yılan işaretlerinin aslında bir sanat eseri gibi tasarlandığıydı. Her çizgi, her kıvrım, her nokta bir anlam taşıyordu. Hat sanatının incelikleriyle birleşince bu işaretler adeta şifreli bir dile dönüşüyordu. Osmanlı hattatları, diye devam etti Selim Bey, yazıyı sadece bir iletişim aracı olarak görmezlerdi. Onlar için yazı ruhani bir anlam da taşırdı. Yılan işaretlerini yaparken de aynı hassasiyeti göstermişler. Her işaret sadece bir yön veya mesafe göstermekle kalmıyor, aynı zamanda manevi bir mesaj da içeriyor. Akşama doğru konağın bodrumunda bulduğumuz işaretlerin detaylı çizimlerini yaptık. Selim Bey, her bir çizginin, her bir noktanın hat sanatıyla olan bağlantısını gösterdi. Bu bilgiler, yılan işaretlerini okumada yeni bir boyut açıyordu önümüzde. "Definecilik," dedi Selim Bey, "sadece hazine aramak değildir. Bu işaretleri okuyabilmek için sanatı, tarihi, kültürü de bilmek gerekir. Her yılan işareti, yapıldığı dönemin bir aynası gibidir aslında." Yine bir gün, 1989 yılında Amasya'nın tarihi mağaralarında yeni bir keşif yolculuğuna çıktık. Bu sefer ekibimize yaşlı bir maden mühendisi olan Kemal Bey'i de aldık. Onun teknik bilgisi, yılan işaretlerini okumada bize yeni bir perspektif kazandıracaktı. Kralkaya mezarlarının yakınlarındaki eski bir mağara sisteminde daha önce görmediğimiz türde yılan işaretleriyle karşılaştık. Kemal Bey işaretleri görür görmez heyecanlandı. "Bu yılanların yapılış şekli eski madencilerin kullandığı işaret sistemine çok benziyor," dedi. "Eski madenciler," diye devam etti Kemal Bey, "maden damarlarının yönünü ve derinliğini göstermek için özel işaretler kullanırlardı. Bu yılan işaretlerindeki açılar ve kıvrımlar sanki bir maden damarının haritası gibi çizilmiş. Zeynep Hanım, yani gömenler, madencilerin kullandığı işaret sisteminden mi esinlenmişler?" Kemal Bey başını salladı. "Büyük ihtimalle öyle. Çünkü hem madenciler hem de gömüyü arayanlar yer altındaki değerli şeylerin peşindeydi." Mağaranın duvarlarında ilerlerken bir dizi yılan işareti bulduk. Her biri farklı açılarla yerleştirilmişti. Kemal Bey işaretleri inceleyerek açıkladı. "Bakın, bu yılanın vücudundaki açı tam 45 derece. Madencilikte bu açı damarın derinliğini gösterir. Yani gömü de bu açıyla aşağıya doğru inilerek bulunabilir." Timur artık deneyimli bir gözle bakıyordu işaretlere. "Peki," diye sordu, "şu yılanın kuyruğundaki zikzaklar ne anlama geliyor?" Kemal Bey gülümsedi. "İyi gözlem. Madencilikte zikzak işaretleri zeminin yapısını gösterir. Sert kayadan yumuşak toprağa geçişi anlatır. O gün öğrendiğimiz en önemli şey, yılan işaretlerinin aslında çok teknik bir yanı olduğuydu. Bu işaretler sadece gömünün yerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda zeminin yapısı, kazı açısı ve derinlik gibi teknik detayları da anlatıyordu. "Onlar çok akıllıca düşünmüşler," dedi Kemal Bey.
Madencilerin yüzyıllar içinde geliştirdiği işaret sistemini kendi amaçları için uyarlamışlar. Bu sayede hem gömüyü işaretleyebiliyor, hem de kazı yapacak kişilere teknik bilgileri istedikleri şekilde ve yönde aktarabiliyorlar ve yönlendirebiliyorlardı. Zeynep Hanım bu bilgiler dedi, yılan işaretlerinin ne kadar sistematik bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Her detay bir anlam taşıyor. Her açı bir bilgi veriyor. Akşam olurken mağaradaki son yılan işaretini de inceledik. Bu işaret diğerlerinden farklıydı. Yılan bir merdiven şeklinde kıvrılmıştı. "Kemal Bey, bu çok özel bir işaret," dedi. Madencilikte bu tür işaretler eski galerileri gösterir. Yani define eski bir maden galerisinin içinde olabilir. Definecilik diye ekledi Kemal Bey, aslında bir mühendislik işi gibidir. Doğru açıyı, doğru derinliği ve doğru zemini bulmak gerekir. Eski insanlar bunu çok iyi anlamışlar ve bu bilgileri yılan işaretleriyle ve diğer sembollerle gelecek nesillere aktarmışlar. 1979 yılında Tokat'ın eski bir dağ köyünde yeni bir keşif bizi bekliyordu. Bu sefer ekibimize yaşlı bir taş ustası olan İskender Usta da katılmıştı. Onun 50 yıllık taş işçiliği tecrübesi, yılan işaretlerinin yapılış tekniğini anlamamızda bize çok yardımcı olacaktı. Köyün yakınlarındaki eski bir Ermeni kilisesinin kalıntılarında çalışıyorduk. İskender Usta, duvarlardaki yılan işaretlerini görünce uzun uzun inceledi. "Bu işaretler çok eski bir teknikle yapılmış," dedi. "Bakın, taşın yüzeyini önce özel bir aletle düzeltmişler. Sonra yılan şeklini çizmişler ve en sonda çekiçle oymuşlar." Zeynep Hanım, "Peki," diye sordu. "Bu tekniğin özel bir önemi var mı?" İskender Usta başını salladı. "Elbette var. Bu teknik işaretin yüzlerce yıl dayanmasını sağlar. Ayrıca taşın dokusuna göre işaretin derinliği veya kabartma olması değişir. Sert taşta daha yüzeysel veya daha belirsiz, yumuşak taşta daha derin veya kabarık yapılır." Timur, "Bak usta," dedi. "Bu yılanların bazıları daha çıkıntılı oyulmuş, bazıları daha yüzeysel. Bunun bir anlamı var mı?" İskender Usta, "Çok iyi bir gözlemin var evlat. Çıkıntılı oyulan yılanlar genellikle daha önemli hazineleri gösterir, yüzeysel olanlar ise yön işareti gibidir." O gün öğrendiğimiz en önemli şey, yılan işaretlerinin yapılış tekniğinin de en az işaretin kendisi kadar önemli olduğuydu. İskender Usta bize taş işçiliğinin inceliklerini anlattı. "Bakın," dedi, "şu yılanın başındaki çentikler çok özel bir çekiçle yapılmış. Bu çekicin izi, işareti yapan ustanın kimliğini ele veriyor. Her ustanın kendine has bir tekniği vardı," diye devam etti İskender Usta. "Kimisi yılanın başını daha yuvarlak yapar, kimisi daha köşeli, kimisi kuyruğu spiral yapar, kimisi zikzak. Bu detaylar işareti yapan ustanın imzası gibidir." Zeynep Hanım, "Yani," dedi, "bir yılan işaretine bakarak onu hangi ustanın yaptığını anlayabilir miyiz?" İskender Usta, "Evet, eğer o ustanın diğer işlerini biliyorsak tekniğinden tanıyabiliriz." "Bir taş ustası için," dedi İskender Usta, "yılan işareti yapmak çok özel bir iştir. Çünkü bu işaret yüzlerce yıl dayanmalı, hem doğa şartlarına hem de zamana karşı koymalı. Bu yüzden en sağlam teknikler kullanılır, en iyi taşlar seçilir." Akşam olurken İskender Usta bize son bir bilgi daha verdi. "Definecilikte başarılı olmak istiyorsanız sadece işaretleri okumayı değil, onların nasıl yapıldığını da bilmelisiniz. Çünkü yapılış tekniği işaretin yaşını ve önemini anlamamızı sağlar." 1980 yılının yazında Sinop'un eski bir liman kentinde yeni bir araştırmaya başlamıştık. Bu sefer ekibimize yine eski bir denizci olan Reis Hamdi de katılmıştı. Onun denizcilik tecrübesi, kıyı bölgelerindeki yılan işaretlerini anlamamızda bize yeni bir bakış açısı kazandıracaktı. Eski limanın yakınlarındaki kayalıklarda,
daha önce görmediğimiz türde yılan işaretleri bulduk. Reis Hamdi işaretleri görür görmez heyecanlandı. Bu yılanlar, eski denizcilerin kullandığı işaret sistemine benziyor, dedi. Deniz yoluyla gelen hazinelerin saklandığı yerleri göstermek için kullanılmış. Zeynep Hanım merakla sordu. Deniz yoluyla gelen hazineler mi? Peki bu işaretler nasıl farklı? Reis Hamdi, bakın, dedi. Bu yılanların başı hep denize doğru bakıyor. Kuyruklarındaki dalgalı çizgiler de deniz dalgalarını andırıyor. Bu, hazinenin denizden geldiğini gösterir. Timur dikkatle inceledi işaretleri. Peki, diye sordu. Şu yılanın gövdesindeki noktalı çizgiler ne anlama geliyor? Reis Hamdi, işte asıl mesele burada, dedi. O noktalar, geminin karaya yanaştığı noktadan hazinenin saklandığı yere kadar olan mesafeyi gösterir. Her nokta 50 adım demektir. O gün öğrendiğimiz en önemli şey, kıyı bölgelerindeki yılan işaretlerinin denizcilikle ilgili özel anlamlar taşıdığıydı. Reis Hamdi, bize denizcilerin kullandığı işaret sistemini anlattı. Eski zamanlarda, dedi, korsanlar ve tüccarlar, değerli mallarını saklamak için özel işaretler kullanırlardı. Bu işaretler hem hazineyi gösterir, hem de denizden gelecek başka gemilere mesaj verirdi. Mesela, diye devam etti Reis Hamdi, şu yılanın kuyruğundaki 3 dalga çizgisi, hazinenin 3 kulaç derinlikte olduğunu gösterir. Başındaki çatal ise, hazineye ulaşmak için 2 farklı yol olduğunu anlatır. Biri karadan, biri denizden. Zeynep Hanım bu bilgileri büyük bir dikkatle not ediyordu. Yani, dedi, kıyı bölgelerindeki yılan işaretleri bir nevi deniz haritası gibi de kullanılıyormuş. Reis Hamdi başını salladı. Evet, hem de çok detaylı bir harita. Gel git zamanlarını, tehlikeli kayalıkları, güvenli yanaşma noktalarını bile gösterirlerdi. Denizcilik ve definecilik, dedi Reis Hamdi. Aslında birbirinden ayrılmaz iki meslek. Denizden gelen hazineler her zaman daha gizemli, daha değerli olmuştur. Bu yüzden onları işaretlemek için kullanılan yılan sembolleri de daha karmaşık, daha detaylıdır. 1980 yılının sonbaharında, beklenmedik bir olay tüm araştırmamızın seyrini değiştirecekti. Karadeniz'in ıssız bir köyünde, yerel halktan yaşlı bir kadın bize eski bir el yazması gösterdi. Sararmış sayfalarda yılan işaretleriyle ilgili hiç bilmediğimiz bir gerçek gizliydi. Bu el yazması, dedi yaşlı kadın, titreyen elleriyle sayfaları çevirirken, dedemin dedesinden kalma. Kendisi bir defineci değildi ama definecilerin sırlarını bilen bir bilgeydi. Zeynep Hanım heyecanla el yazmasını incelemeye başladı. Sayfalar arasında daha önce hiç görmediğimiz yılanlar ve farklı işaret ve yazılar vardı. El yazmasının bir sayfasında şöyle yazıyordu. Yılan işaretleri yalnız gömünün yerlerini göstermez. Aynı zamanda zamanın kapılarını da işaret eder. Her yılanın gövdesindeki pullar ayın evrelerini gösterir. Hazineye ulaşmak isteyenler bu evreleri beklemeli. Timur şaşkınlıkla sordu. Zamanın kapıları mı? Bu ne demek? Yaşlı kadın esrarengiz bir gülümsemeyle. Bazı hazineler, dedi. Yalnızca belli zamanlarda ortaya çıkar. Ayın tam olduğu geceler, gün dönümü zamanları, kutsal günler. Yılan işaretleri bu zamanları gösterir. O gece köyün en yaşlılarından Osman dede de bize katılmasını istedik ve o da bize katıldı. Dedem derdi ki, diye başladı söze, her yılan işareti bir bilmeceyi saklar. Bazıları öyle hazineler gösterir ki, onlara ulaşmak için güneşin ve ayın dansını beklemek gerekir. Yılanın başı güneşi, kuyruğu ayı gösterir. Gövdesindeki her kıvrım beklenecek zamanı işaret eder. El yazmasının ilerleyen sayfalarında ay takvimi ile yılan işaretleri arasındaki bağlantıyı anlatan çizimler vardı. Her yılan işaretinin içinde gizli bir zaman kodu vardı.
Bazı hazineler dolunayda, bazıları hilalde, bazıları ise gün dönümünde ortaya çıkıyordu. Zeynep Hanım heyecanla, "Demek ki sadece işaretleri bulmak yetmez, doğru zamanı da beklemek gerek." Yaşlı kadın başını salladı. "Evet, acele eden kişi boş ellerle döner. Sabırlı olan ise zamanın sırrına erecektir." El yazmasının son sayfalarında ay döngüsüyle ilgili bir şifre vardı. Bir gözü açık, bir gözü kapalı ve başı zemine düz uzanmış yılanın, başından kuyruğuna kadar olan kıvrımları say. Bu sayı, dolunaydan sonra beklemen gereken günleri gösterir. Kuyruktaki çentikler ise, günün hangi saatinde hazineye ulaşılacağını işaret eder. Bir gözün açık, diğerinin kapalı olması, gece ve gündüzü temsil eder dedi. Artık biliyorduk ki, gerçek defi neci sadece işaretleri okuyan değil, zamanın dilini de çözen kişiydi. Yaşlı kadın, el yazmasını bize emanet ederken son bir sır daha paylaştı. "Bazı hazineler," dedi, "yüzlerce yıldır bekliyorlar. Doğru kişiyi, doğru zamanda. Yılanlar sadece yolu değil, zamanı da gösterir. Ama bu sırrı anlayan çok az kişi vardır." 1981 yılının başlarında, el yazmasındaki bilgileri test etmek için Karadeniz'in en eski manastır kalıntılarından birine gittik. Dolunay'a 3 gün vardı ve elimizdeki yılan işareti tam da bu zamanı işaret ediyordu. Ekibimize bu sefer astronomi konusunda uzman olan Profesör Yılmaz da katılmıştı. Manastır kalıntılarının duvarlarında daha önce defalarca gördüğümüz ama anlamını tam olarak çözemediğimiz bir yılan işareti vardı. Şimdi el yazmasındaki bilgilerle bakınca işaretin bambaşka bir anlam kazandığını gördük. Yılanın gövdesindeki 8 kıvrım, ayın 8 evresini gösteriyordu. Profesör Yılmaz işareti inceledi. "Bu çok ilginç," dedi. "Bakın, yılanın başı tam doğu yönünü gösteriyor. Dolunay zamanı, ay tam bu noktadan doğacak. Kuyruğundaki 3 çentik ise gecenin 3. saatini işaret ediyor." Timur heyecanla, "Yani," dedi, "dolunay gecesi, şafaktan 3 saat sonra buraya gelmeliyiz?" Profesör başını salladı. "Evet, olabilir. Ve dahası var. Yılanın gövdesindeki spiral şekil, güneş ve ay döngüsünün kesiştiği özel bir zamanı gösteriyor. Bu, eski takvimde altın saat denilen zamandır." 3 gün boyunca manastır çevresinde kamp kurduk. Zeynep Hanım el yazmasını defalarca okudu. Her detayı not etti. Profesör Yılmaz ise gökyüzünü gözlemleyerek hesaplamalar yaptı. Dolunay gecesi geldiğinde hepimiz heyecandan uyuyamıyorduk. Gece yarısını geçtikten 3 saat sonra ay tam yılanın başının gösterdiği noktadan yükselmeye başladı. İşte o anda manastırın duvarında inanılmaz bir şey oldu. Ayın ışığı yılan işaretinin üzerine tam bir açıyla düştü ve duvarın arkasındaki zamanla tamamen belirsiz hale gelen o gizli bir geçidi aydınlattı. O zaman fark ettik ki orada bir tuhaflık, bir farklılık vardı. "İnanılmaz!" diye bağırdı Timur. "Yılan işareti sadece yeri değil, zamanı da gösteriyormuş. Ve sadece doğru zamanda, doğru ışıkta görünüyor." Profesör Yılmaz başını salladı. "Eski uygarlıklar, astronomi bilgilerini bu şekilde şifrelemişler. Her yılan işareti, gökyüzünün bir takvimi gibi." Gizli geçitten içeri girdiğimizde, karşımıza çıkan manzara hepimizi şaşkına çevirdi. Duvarları altın yaldızlı fresklerle kaplı küçük bir oda, yüzlerce yıldır ilk kez ay ışığıyla aydınlanıyordu. Odanın ortasında, üzerinde yine bir yılan işareti olan mermer bir sandık duruyordu. Zeynep Hanım heyecanla sandığı inceledi. "Bu yılan işareti de bir zaman gösteriyor," dedi. "Ama bu sefer başka bir döngüyü işaret ediyor. Sanırım bu hazineye ulaşmak için başka bir astronomik olayı beklememiz gerekecek." O gece hepimiz eski uygarlıkların ne kadar derin bir bilgeliğe sahip olduğunu bir kez daha anladık. Yılan işaretleri sadece hazinenin yerlerini değil, evrenin döngülerini,
zamanın sırlarını da saklıyordu. Ve biz bu kadim bilgeliğin henüz küçük bir parçasını keşfedebilmiştik. 1981 yılının ilkbaharında manastırdaki mermer sandıkta bulduğumuz yeni yılan işaretini çözmeye çalışıyorduk. Bu işaret diğerlerinden çok farklıydı. Yılanın gövdesi 7 farklı sembolle bezenmişti ve başı gökyüzünde belirli bir yıldız kümesini işaret ediyordu. Profesör Yılmaz sandıktaki işareti inceledikten sonra heyecanla doğruldu. "Bu sıradan bir yılan işareti değil," dedi. "Bu 7 muhafızın işareti." Hepimiz şaşkınlıkla birbirimize baktık. Zeynep Hanım hemen sordu. "7 muhafız da ne?" "Eski bir efsane," diye açıkladı profesör. 7 bilge kişinin 7 farklı hazineyi 7 farklı yere gizlediği söylenir. Her hazine sadece büyük ayı takım yıldızının belirli bir konuma geldiği zamanlarda bulunabilirmiş. Yılanın gövdesindeki 7 sembol 7 farklı konumu gösteriyor. O gece manastırın avlusunda kamp ateşinin etrafında otururken yaşlı bir keşişin torunu olan Arif çıka geldi. Elinde eski bir parşömen vardı. "Dedem," dedi, "ölmeden önce bana bunu verdi. Zamanı gelince doğru kişilere teslim et," demişti. Galiba o zaman geldi. Parşömende 7 farklı manastırın konumu ve her birinde bulunan yılan işaretlerinin çizimleri vardı. Ama en şaşırtıcı olan her çizimin yanında yazılı olan şifreli metinlerdi. Zeynep Hanım hemen çözümlemeye başladı. Bu metinler astronomi hesaplamaları gibi görünüyor. Timur parşömeni inceledi. "Bakın," dedi heyecanla. "Bizim bulduğumuz sandıktaki yılan işareti bu 7 işaretten biri ve yanındaki metin yıldızların dansı zamanını bekle diyor." Profesör Yılmaz başını salladı. "Evet, bu çok özel bir astronomik olay. Büyük ayının 7 yıldızı mı acaba?" Arif sessizce, "Dedem derdi ki," diye ekledi. 7 hazine bir araya geldiğinde çok daha büyük bir sırrın anahtarı ortaya çıkacakmış. Ama bunun için 7 farklı manastırda, 7 farklı zamanda, 7 farklı astronomik olayı beklemek gerekiyormuş. O gece hepimiz çok daha büyük bir gizemin eşiğinde olduğumuzu anladık. Bulduğumuz sandık ve içindeki yılan işareti sadece başlangıçtı. Önümüzde çok daha zorlu bir görev vardı. 7 muhafızın sırrını çözmek ve 7 hazineyi bir araya getirmek. "Zeynep Hanım, bu artık sadece bir hazine avı değil," dedi. "Bu, kadim bir bilgeliğin peşinde bir yolculuk. Ve görünüşe göre gökyüzü bu yolculukta en büyük rehberimiz olacak." Profesör Yılmaz gökyüzüne bakarak, "İlk astronomik olay 3 ay sonra gerçekleşecek," dedi. "O zamana kadar diğer manastırların yerlerini tespit etmeli ve hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. Çünkü her hazine için sadece bir şansımız olacak." 3 ay sonra ilk astronomik olayı beklerken, Kapadokya'daki eski bir manastırın tepesinde toplanmıştık. Parşömendeki koordinatlar bizi buraya getirmişti. Profesör Yılmaz'ın hesaplamalarına göre, gece yarısı büyük ayının 7 yıldızı tam olarak yılan işaretinin gösterdiği dizilime girecekti. "Her şey hazır mı?" diye sordu Zeynep Hanım, teleskopları kontrol ederken. Timur elindeki el yazmasını tekrar gözden geçirdi. "Evet, yılan işaretinin gösterdiği açıyı tam olarak hesapladık. Yıldızlar dizildiğinde ışık tam şu kayalığa vurması lazım." Arif, dedesinin anlattığı eski bir hikayeyi hatırladı. "Dedem derdi ki, 7 muhafız gökyüzünde dans ettiğinde yeryüzünün sırları açığa çıkar. Sanırım tam da bahsettiği an bu olacak." Gece yarısına yaklaşırken gökyüzünde inanılmaz bir manzara belirmeye başladı. Büyük ayının yıldızları binlerce yılda bir gerçekleşen özel dizilimine giriyordu. Tam o anda yıldızların ışığı manastırın duvarındaki yılan işaretine vurdu ve beklenmedik bir şey oldu. Evet sevgili dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.